Arkadaşlar merhaba, öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size punch iğnesine ipliğin nasıl takılacağını ve punch iğnesinin nasıl kullanılacağını kısaca anlatacağım. Umarım sizler için faydalı olur. Benim kullanacağım punch iğnesi seti piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz, alışveriş sitelerine punch iğne seti diye yazdığınızda rahatlıkla ulaşabileceğiniz türden bir punch iğnesi. Başlangıç için gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Ben uzun zamandır bu iğneleri kullanıyorum. Dediğim gibi 2 tane yedek uç çıkıyor içerisinden. Bunlar kullanacağımız ipin kalınlığına göre değiştirmemiz gereken iğne uçları. İğne ucumuza uygun iplik seçimi ile ilgili detayları ilerleyen videolarda anlatırım ama şimdilik ipliğimizi bu iğnemize nasıl geçiririz bundan kısaca bahsetmek istiyorum size. Öncelikle kapağımızı çıkarıyoruz. İpi önce kapağımızdan geçireceğiz. Bu bizim ne işimize yarayacak? Punch işlerken göreceğiz ki ipin hiçbir yere dolaşmasını istemiyoruz. Çünkü ipimiz herhangi bir yere dolaştığı zaman sökülmeler meydana geliyor. Bu yüzden bu kapak bizi bu anlamda güvendiği alanda tutuyor. Bu iplik geçirme aparatımızı şurada gösterdiğim gibi iğnemizin ucundan yukarıya doğru gönderiyoruz. Sonrasında ipimizi alıp bu iplik geçirme aparatımızın içinden geçirip uç kısma doğru ipimizi çekiyoruz. Evet, ipimizi şu anda iğnemizin içinden geçirdik. Kapakla bu aşamadan sonra işimiz kalmadığı için kapağımızı kapatabiliriz. Artık dediğim gibi buralarda bu şekilde dolaşmalar olmayacak. Kapak bizi bu anlamda güvende tutacak. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İğnemizin ucundaki kesik ucun aksi yönde, yani düz olan yönden, yan tarafa detaylı fotoğrafı da koyuyorum hemen. Düz olan kısımdan kesik olan kısma doğru gönderip ipimizi tekrar çekiyoruz içinden. Ve böylelikle artık iğnemiz nakış işlemek için hazır hale gelmiş bulunuyor. Bir de buradaki iğne ayarlama kısmından bahsetmek istiyorum size kısaca. İğnemizin üzerinde numaralar olduğunu göreceksiniz büyükten küçüğe doğru. İğne ucumuzun uzunluğu aslında yapacağımız nakışın kabarıklığını belirlediğimiz kısım olmuş oluyor. İğnemizi eğer burada gösterdiğim gibi uzun tutarsak, burada vidayı gevşetip sıkarak iğnemizi ayarlayabiliyoruz. Bakın ben burada uzun tuttum mesela. Bu uzunlukta ip bırakmış oluyorum kumaşın diğer kısmında anlamına geliyor. Yani ben iğne ucumu ne kadar uzun tutarsam yaptığım nakış o kadar kabarık ve pufidik gözükecek. Bu şekilde iğne ucumu kısa tutarsam da yapacağım nakış aksine kabarık gözükmeyecektir. Başlangıç için iğne ucunuzu çok kısa tutmanızı önermem. 6-8 arası bir ayar sizler için gayet uygun olacaktır arkadaşlar. Bir de dediğim gibi bu iğne uçlarını kullanacağımız ipin kalınlığına göre belirliyorduk. Hızlıca onu da bir göstermiş olayım size. Önce yine kapağımızı çıkarıyoruz. Vidamızı gevşeterek önce vidamızı gevşetiyoruz. Mevcut iğne ucumuzu iğnemizin içinden çıkarıyoruz. İpimizin kalınlığına göre kullanmak istediğimiz iğne ucunu yine aynı şekilde vidasından gevşetip iğnemizin içine sokuyoruz. Ve istediğimiz ayarda, biraz önce bahsettiğim şekilde istediğimiz ayarda ne kadar kabarık bir nakış elde etmek istiyorsak iğnemizin ucunu ona göre ayarlayıp vidamızı istediğimiz yerden sıkarak kapağını kapatıyoruz. Punch iğnesi kullanımı ile ilgili benim anlatacaklarım bu kadardı. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlarda belirtirseniz eğer yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiği kadar. Beğendiyseniz videomu beğenirseniz çok sevinirim. İlerleyen videolarda görüşmek üzere.